Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle orta kalınlıkta bir ipim var. Bununla güzel ve kolay bir model başlayacağız. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hep birlikte başlayalım. İlmeklerimizi çıkartarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 2 olması gerekiyor. Yani her model 4 ilmekten oluşuyor. İlmeklerimizi tamamladıktan sonra en sonuna 2 ilmek ekliyoruz. Evet, sonuna da 2 ilmek ekledim. Şimdi şişimde 18 ilmeğim var. 18 ilmekle modelimi kurmaya başlayacağım. Modeli kurmadan önce birkaç sıra haroşa lastik yapacağım. Şöyle lastiğimi hazırlayıp geleceğim şimdi. Ben haroşa lastiğimi hep düz örerek yapıyorum. Hem ön yüzünde hem arka yüzünde düz örerek lastiğimi hazırlayacağım. Evet, birkaç sıra düz örerek şöyle ince bir haroşa lastik hazırladım. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Bu model 4 sıradan oluşuyor. Hep bu 4 sıranın tekrarını yapacağız. Hep birlikte şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Model lastik istiyor. Lastik üzerine kurarsanız model daha düzgün olacaktır. Yoksa kıvrılma olur. Evet. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde ters örerek devam ediyoruz. Birinci sıra ön yüzünde düz ördüm. İkinci sıra arka yüzünde ters örüyorum ilmeklerimi sıra sonuna kadar. Evet. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Şöyle bakın 2 sıra düzümüz oluştu burada. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz örüyorum. Sıra başında bir düz, aralarda 2 düzümüz olacak. Bir düz ilmekten sonra sıradaki 2 ilmeğimi şu şekilde alarak düz ördüm. Şişimden çıkartmıyorum bakın. İkinci ilmeğimi de buradan ön taraftan girerek tekrar ördüm. Yani bu ördüğüm 2 ilmeği tekrar düz olarak ördüm. 2 ilmekten burada 3 ilmek çıkarmış olduk. Arada 2 düz. Sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir alarak düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Birinciyi değil, ikinci ilmeğimi kendimden taraftan tekrar girerek ördüm ve sol şişimdeki bu 2 ilmeği tekrar düz örerek şişimden çıkardım. 2 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk burada. Aynı şekilde devam ediyorum. Aralarda 2 düz. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir alarak düz örelim. Şişimizden çıkarmadan birinci ilmeği değil ikinci ilmeği buradan girerek tekrar ördüm ve bu 2 ilmeğimi yani sol şişimdeki 2 ilmeğimi tekrar ikisini bir alarak düz ördüm. 2 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. Dördüncü sıra arka yüzündeyim.
Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz ama bakın bir ters ördüm. Burada üçlü olan ilmeğe geldim. Birincisini tek olarak ters ördüm. Diğer ikisini bir alacağım. Bakın şöyle 1 2. İkisini bir alarak bunları da yine ters ördüm. 1 2 ilmek ters. Üçlüye gelince birincisini tek olarak ters örelim. Diğer ikisini de ikisini bir alarak ters örelim. Kesiyoruz yani. Ön yüzünde yaptığımız artırmayı arka yüzünde keseceğiz. Üçlü ilmeğe gelince birincisini ters ördüm. Diğer kalan iki ilmeğin de ikisini bir alarak yine ters ördüm ilmeğimi. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sadece bu üçlü ilmeğin birincisini tek, diğer ikisini de çift alarak yani ikisini bir alarak ters örerek devam edelim sıra sonuna kadar. Evet, dördüncü sıramızı da tamamladık. Modeli bir kez kurmuş olduk. Modelimiz dediğim gibi hep bu 4 sıranın tekrarından oluşacak. Bir kez daha kuralım hemen modelimizi. Şurada birinci sırada ne yaptıysak aynı şekilde başlıyorum. Modeli tekrar kuruyorum. Birinci sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi model oldukça kolay. Yani örgüye yeni başlayanlar kolaylıkla yapabilirler bu modeli. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimi düz örerek sıra sonuna kadar devam ettim. Modelde kaydırma yok. Birinci modeli nasıl kurduysak aynı şekilde devam edecek. İkinci sıra arka yüzünde kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum sıra sonuna kadar. Ben terslerimi bu şekilde yapıyorum. Sizin eliniz nasıl alışıksa öyle yapabilirsiniz. Yani illa bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz. İkinci sırayı da tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Şu artırmaları yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir düz. Daha sonra sıradaki iki ilmeğimizin ikisini bir alarak düz ördüm. Şişimden çıkarmadan birinci ilmek değil ikinci ilmeği bu taraftan girerek tekrar ördüm. Daha sonra sıradaki iki ilmeğimi de tekrar ikisini bir alarak ördüm. 2 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk burada. Arada 2 düz. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir aldım. Düz ördüm. Şişimden çıkarmadan ikinci ilmeğimi tekrar ördüm ve bu 2 ilmeğimin ikisini bir alarak tekrar düz ördüm. 2 ilmekten 3 ilmek çıkardık. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Model şöyle kabartmalı. Bakın şöyle yavaş yavaş kendini zaten gösterdi. Güzel bir model. Evet. Bir düz, daha sonra kenar ilmeğimi de düz örerek üçüncü sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şöyle ters örüyorum. Bu üçlü ilmeğin birincisini tek alarak diğer ikisini de ikisini bir alarak ters örüyorum. Artırdığım ilmeği arka yüzünde yani dördüncü sırada tekrar kesmiş oluyoruz. Aradaki iki tersimiz bu üçlüye gelince
Birincisini tek alarak ters ördüm. Diğer ikisini de ikisini bir alarak ters ördüm. Evet, dördüncü sıramızı da tamamladık. Modeli 2 kez kurmuş olduk. Bakın model böyle devam ediyor. Şöyle kabartmalı, güzel ve kolay bir model. Bir parça daha önce hazırladım. Aynı ipi kullandım. Burada hazır lastik uyguladım. Burada 2-3 sıra haroşa lastik yapmıştım. İstediğin lastiğin üzerine kurabilirsiniz. İstediğiniz lastiğin. Her türlü lastiğe uyum sağlayacaktır. Güzel ve kolay. Evet, bakın. Modelin arka yüzü de şöyle. Gayet güzel, temiz bir görüntüsü var. Yakadan başlama örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Modelde pek bir fark olmayacak. Şöyle görüntüsü olur zaten. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde hepsinde kullanılabilir. Yelek, hırka, süveter, atkı, bere, bebek battaniyesi, patik, çorap, etol şal yapımında da kullanabilirsiniz. Ona uygun ipler tercih edersiniz. Gayet güzel düşer. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.